3 diş sarımsak ve 1 adet kuru soğanla hazırlanmış bol karabiberli patates çorbası. Haşlanmış patatesle yoğrulmuş limon dilimi ve marulla servis edebileceğiniz lezzetli bir patates köftesi. Tavuk, patates ve yufkanın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan şık misafir yemeği patates bohçası. Son olarak 2 adet orta boy patates, yumurta, şeker, vanilya ve irmikle yapılmış oldukça lezzetli bir patates tatlısı. Gördüğünüz gibi patatesli menülerin ve patates kullanılarak ortaya çıkan lezzetlerin bir sınırı yok. Ancak içeriğimizin amacı karnınızı doyurmak değil. Bugün size tarih, politika, tesadüf ve bol patates dolu bir içerik vaat ediyoruz. Patatesin tarihi nasıl değiştirdiğini anlatmak için hazırız. Sizin de izlemeye hazırız dediğinizi duyar gibiyim. Hemen başlayacağız ancak önce GZT'nin 600 bine yaklaşan YouTube ailesini 1 milyona ulaştırma hedefimizi hatırlatmak istedim. Abone olup bildirimleri açarsanız oldukça iyi içerikler sizi bekliyor olacak. Bundan yaklaşık 7000 yıl önce Güney Amerika'daki çiftçiler patatesi bulup incelemeye başlamıştı. Önceleri yabani bir bitki olarak değerlendirilip besin olma ihtimali çokça uzak görülen patates, Güney Afrika topraklarında uzun süre varlığını sürdürdü. Yavaş yavaş denene ve yenebildiği anlaşıldığı andan itibaren Kolombiya, Venezuela, Şili ve Kuzey Arjantin'e yayılmaya başladı. Hatta adını da Peru'da bir kabilenin dili olan Quechua'dan aldı. Yaklaşık birkaç saniye önce yayılmaya başladı dedim ancak bu yayılma oldukça yavaş ve sınırlı sayıda insan için gerçekleşti. Kitleler ve söz konusu ülkeler patatesle tam olarak tanışamadı yani. Aslında patatesli ancak bir o kadar da patatessiz geçen günler bizi 1500'lü yıllara götürdü. O günlerle özdeşleşen keşifler patates içinde kendini göstermişti. Güney Amerika'nın Ant dağlarına gelen İspanyol gemiciler burada patatesle karşılaşıp "Aa ne enteresan şey" deyip geçip gitmedi. Tadına bakıp "Aa ne lezzetli şey" dedi ve her şey tam da bu noktada başladı. İspanyol gemiciler buradaki patateslerden alıp ülkelerinin güneyine ekmeye başladı. İspanya'nın güneyinde bolca patates çıkaran gemiciler kısa sürede tüm ülkeye bu lezzetli ürünü götürmeye başladı. Yetmedi, hediye etmek ve tanıtmak gibi amaçlarla İtalya ve Portekiz'e de götürdü. 1500'lerin sonunda İngiliz gemiciler de patatesle tanıştı. İrlanda, İskoç ve Galler'de patates yetiştirilen ülkeler listesine adını yazdırıyordu. Patatesin Avrupa'ya gelişi o dönemki insanların ağzının tadını değiştirmekten çok daha fazlasını yaptı. Dünyaca ünlü tarihçi William McNeil'ın 1999'da yazdığı "Patates Dünya Tarihini Nasıl Değiştirdi" başlıklı makale bu içeriğimizin konusunu tayin et desek yanılmış olmayız. Şimdi o dönemin Avrupa'sını konuştukça konuyu çok net hale getirmiş olacağız. Gemicilerin tesadüfen bulduğu ve tadına bakıp beğendiği patatesler kıtlık sorununa doğru sürüklenen Kuzey Avrupa için resmen kurtarıcı oldu. O dönem büyük bir açlık sorunuyla karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri Amerika'dan gelen patateslere sıkı sıkı sarılmıştı. Tahıllardan bile 4 kat daha fazla karbonhidrat içeren bu bitki İspanyol gemiciler için iyi ki bu kadar meraklıymış dedirtmeyi başardı. Durumu hiç iyi olmayan insanlar karnını doyurabildi, şehirleşme ve zenginleşmenin önü açıldı. En önemlisi de nüfus artışı için gerekli zeminin temelleri atıldı. Savaşların büyük yıkımlar doğurduğu o günlerde nüfus devletlerin güçlü kalabilmesi için en güçlü silah konumundaydı. Aynı zamanda devletler sanayileşme süreçlerini de hızlandırmaya çalışıyordu. İşte tüm bu sebeplerle öncelikle açlık ve kıtlığa çözüm bulmaları gerekiyordu. Ve o çözüm Amerika'dan gemilerle getirilen patatesler oldu. Yani bugün sofralarımızın daimi üyelerinden patates Avrupa tarihini yok olmaktan kurtarmıştı. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında patates tüm Avrupa'ya iyi geldi diyebilir miyiz? Hayır, maalesef diyemiyoruz. Gözümüzü şimdi de İrlanda'ya çevirip patatesin diğer tarafını konuşmanın tam sırası. İngiliz gemicilerin keşfi sonrası İskoç ve Galler'le birlikte patatese kavuşan ilk ülkeler arasına giren İrlanda bu bitkinin tarımını yapan ilk ülke olmayı da başarmıştı. Yaklaşık 200 yıl boyunca yani 1800'lerin sonuna kadar patates sayesinde birçok sorununu çözen ülke 1845'te büyük bir sorunun tam ortasına oturdu. O dönem ülkenin birincil besin kaynağı haline gelen patateslerde ortaya çıkan mildiyo isimli bir hastalık tüm şehirlere hızlıca yayıldı. Yağışlı ve soğuk iklim şartları sebebiyle oluşan bir tür mantardan dolayı patatesler henüz tam olarak olgunlaşmadan ölüyordu. Yenmeyecek durumda olan patateslerle dolu tarlaların bu durumu tam tamına 6 yıl sürdü. İrlanda'nın birincil besin kaynağı patatesti ancak patates yemek mümkün değildi. Kurtuldukları açlık kriziyle yeniden karşı karşıyalardı. 6 yılda 2 milyondan fazla İrlandalı açlık ve kıtlığın getirdikleri nedeniyle hayatını kaybetti. Görüyorsunuz,
Her konuda madalyonun en az iki yüzü olduğu gerçeğiyle yine karşı karşıyayız. Patates dendiğinde hep açılan bir sohbet konusuna değinmeden bu içeriği tamamlamak çok da hoş olmayacak gibi. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman hiç patates yemedi. Arkadaş sohbetlerinde konu ne zaman tıkansa iyi bir kurtarıcıya dönüşen bu bilgiyi biraz detaylandıralım. Patates Türk mutfağına ne zaman geldi? Bu sorunun cevabı 1850'li yıllara tekabül ediyor. Bu tarihte henüz Osmanlı topraklarında ekimi yapılmaya başlanmayan patates Avrupa'dan ithal ediliyor ve İstanbul'daki pazarlarda satılıyordu. Ekim ise ilk kez 1876'da Sakarya Ovası'nda başladı. Dönemin hüdavendigar yani Bursa valisi Ahmet Vefik Paşa, Avrupa'da bu kadar tutan ve doyuruculuğu tartışmasız olan ürünün Osmanlı topraklarına da ekilmesine öncülük etti. Patatesin Osmanlı'daki yaygınlığı zaman içerisinde artarken 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nde görülen tarımda sanayileşme politikaları çeşitli illere ziraat eğitimi veren okulları beraberinde getirdi. 1910'da Fransa'dan getirilen hastalıksız tohumlar bugünkü gibi verimli ve sağlıklı patates ekiminin önünü açmış oldu. Patatesli bir menüyle başladığımız içeriğimizde patatesin tarihine dair birçok şeyi konuştuk. Şimdi biraz da patatesin faydalarından bahsedelim istiyorum. Öncelikle dünyanın en doyurucu besinlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Patates gerçekten iyi bir antioksidan kaynağı ve kan şekerini düzenlemek için de oldukça iyi bir yardımcı. Sindirime ve iltihap gidermeye de faydalı olan besin için birçok sağlık otoritesi belli limitlerle mutlaka tüketilmeli diyor. İçeriğin yavaş yavaş sonuna gelirken Amerika'da keşfedilip Avrupa'yı ayağa kaldırmaya başaran patates için oldukça ironik bir durumu da muhakkak konuşmamız lazım. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri için ekonomiyi ayağa kaldırırken kitlelerin sağlığını oldukça olumsuz etkileyen fast food kültürü büyük ölçüde patatesten güç aldı. Dick ve McDonald tarafından Kaliforniya'da 1940'ta kurulan dünyanın en büyük fast food üreticisi McDonald's, 1949'da menülerine patates kızartması eklediği andan itibaren satış ve kar rekorları kırmaya başladı. Bugün sağlıksız beslenmenin önemli temsilcileri arasında gösterilen birçok fast food restoranının menülerini patates hayal etmek neredeyse imkansız. Kuzey Avrupa'da açlığı ve kıtlığı bitirip İrlanda'da açlık ve kıtlık doğuran, Amerika'nın zenginine zenginlik katsa da doğurduğu obeziteyle çok sayıda insanı zor durumda bırakan patatesi konuştuk. Bu çok neti bir atasözüyle bitirelim. İhtiyacımızdan fazla tükettiğimiz her şey zehirdir.